Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda katmer tarifi hazırlayacağım. 6 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, toplamda oda sıcaklığındaki 2,5 su bardağı sütle hazırlayacağım hamuru. Hamur suyla yoğrulan hamura göre biraz daha kıvamlı bir hamur olacak. Biraz sert olacak. Süt eklediğim için sütle yapılan katmer suyla hazırlanana göre bir kat daha lezzetli olur her zaman. Gördüğünüz gibi toplamda 2,5 su bardağı süt kullandım. 6 su bardağı un için. Normalde su kullansaydım biraz daha fazla su kullanmam gerekiyordu. Un ve süt için bardak ölçüsü 200 mililitrelik her zamanki gibi klasik su bardağı. Hamuru yoğurdum, kıvama getirdim. Üzerine bir poşet kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Katmeri haşhaşlı hazırladım. Sarı haşhaşla yaptım. Dövülmüş taze haşhaş kullandım tarif için. 200 gram haşhaşı tava içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı sıvı yağla bir karışım hazırladım. Hamuru 10 dakika beklettim. Tekrardan yoğurup bezelere ayıracağım. Toplamda hamurdan 6 tane beze çıkartacağım. 2 tepsi katmer hazırlayacağım. Hazırladığım hamurdan 3'er yumaktan 2 tepsi katmer olacak. Daha önce haşhaşlı börek ya da katmer yediniz mi bilmiyorum ama hiç denemediyseniz kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden. Genelde çöreği çokça yapılır ama katmeri inanılmaz güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hamurun üzerini kapattım kurumasın diye. 20 dakika beklettim hamuru daha kolay açmak için. Eğer ki vaktiniz varsa bekletmeniz gerekiyor hamuru rahat ve kolay açmanız için. Bekleyen hamur daha kolay açılır. Gördüğünüz gibi hamuru açmaya başladım. Oklavayla elimle bastırarak hamuru büyütüyorum ara ara. Gördüğünüz gibi un serpiyorum daha kolay ve daha çabuk açmak için. Hemen hemen yufka istediğim büyüklüğe geldi. Kullanacağım tepsi boyutunda açtım hamuru. Fazla ununu bu şekilde çarparak alıyorum. Üzerine açarken un kullandığım için çarparak fazla ununu aldım. Bir tepsi içerisine gördüğünüz gibi un serptim. Üzerine yufkayı koydum ve bolca haşhaşlı yağlı karışımı yufkanın üzerine döküyorum. Katmeri sarı haşhaşla hazırladım. Sarı haşhaş bulamayanlar siyah haşhaşla da yapabilir. Gördüğünüz gibi ikinci hamuru açmaya başladım. Genelde marketlerde haşhaş ezmesi satılıyor. Paket içerisinde. Paket içerisindeki haşhaşlardan alıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrardan
Bir yufka açıyorum. Video biraz uzun oldu. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi ikinci yufkayı da açtım, hazırladım ve üzerine bolca yağlı haşhaş karışımını ekliyorum. Piştiğinde öyle güzel oluyor ki keşke imkanım olsa sizlere ikram edebilsem yaptıklarımdan. İkinci yufkayı da açtım. Üçüncü yufkayı da gördüğünüz gibi serdim tepsi içerisine. İlk tepsi katmer hazır. İçerisine haşhaş ve yağ karışımlı gördüğünüz gibi karışımı iyice her tarafına sürüyorum. İki ucunu üst üste getirdim. Tekrardan haşhaş döküyorum bolca üzerine ve katlıyorum tekrardan. Bir streç filmi kesme tahtasına serdim. Üstünü kapatıyorum bu şekilde kurumasın diye. Ben diğer katmeri hazırlarken bekleyecek. Beklerken yüzü kurumasın diye sizler de üzerine bir streç film kapatırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi açtığım katmerin yufkasını tekrardan çarpıyorum. Fazla ununu bu şekilde alıyorum. Tepsi içerisine yerleştirdim. Yufkayı ikinci tepsiyi hazırlıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi sizleri sıkmamak adına biraz kısalttım bu bölümü. Tüm yufkayı aynı şekilde hazırlayıp üst üste alıyorum. İkinci tepsiyi de hazırladım. Son yufkayı aldım tepsiye. Üzerine tekrardan bolca haşhaş yağlı karışımı döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi elimle yufkaları içeri doğru kapatıp tekrar geri düzeltiyorum. İki ucunu üst üste getirdim. Üzerine tekrardan kalan haşhaşı ekliyorum. 200 gram haşhaş ve kullandığım yağ miktarı 2 tepsiye tam geliyor. İkinci tepsi de hazır. Yine bir kesme tahtası üzerine üzeri kurumasın diye aldım ve kenara bıraktım. İlk hamuru gördüğünüz gibi tezgaha aldım. Tepsiye koymadan önce açacağım. Tekrardan oklavayla çok fazla bastırmadan içerisindeki sıvı yağ ve zeytinyağı olduğu için çok bastırmıyorum. Dışarı fazla taşmasın diye. Kenar kısımlarına özellikle bastırarak hamuru büyütüyorum.
1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Granit bir tava bu. Ben fırın tepsisi olarak da kullanıyorum. Aldım içerisine katmeri ve bir tane yumurtanın beyazını sarısından ayırıp sarısını katmerin üzerine sürmek için kullanacağım. 1 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. Yumurta sarısının üzerine ikisini karıştırıp katmerin üzerine sürüyorum. Bolca her tarafına gelecek şekilde sürdüm. İkinci tepsiyi de hazırlıyorum. Ve sonrasında katmerleri fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi oklavayla bastırarak, çok sert olmamak şartıyla hamuru büyütüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci katmer de tepsiye yerleşti. Üzerine yumurta yoğurt karışımından sürüyorum. 180 dereceli fırında 35 dakika pişirdim. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Üzeri kızardığı zaman fırından çıkartabilirsiniz. 2 tepsi haşhaşlı katmer servise hazır. Sizlere içerisini keserek göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu lezzetli, güzel katmer tarifini sizlerle dilimin döndüğü kadar paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.